Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz elma desenli bardak altlığını nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Ama öncesinde eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. Yine aynı renk ip kullanacağım. Aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. İpimi hemen şöyle kenara koyuyorum. Şöyle bakın ipime. Çoğu markada olan iplerden zaten. Şöyle bir başlangıç ilmeği atarak başladım. Şu netliği bozmasın. Şöyle sanırım kadraj dışına çıkarmam gerekecek. Şu şekilde bir başlangıç ilmeği atarak başladım. 1, 2, 3, 4-5 tane zincir çektim. İlk zincirime şöyle batıp ilmeğimi çıkarttım ve tığımdaki ilmekten çıkarttım. Şöyle küçücük minicik bir halka oluşturdum. 3 zincirden sonra oluşturduğum halkanın içerisine trabzanlar yapmaya başlıyorum. İpinize göre değişecek bu arkadaşlar trabzan sayısı. Ama aşağı yukarı 12-15 civarı olsa yeterli olacaktır. Şöyle sıkıştıra sıkıştıra üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle 13 tane trabzan yaptım arkadaşlar. 13 tane sığdırabildim. İlk yapmış olduğum trabzanın tepesine, yani zincirimizin tepesinden şöyle batıp ilmeğimi kaydırdım. Bakın şu şekilde. Daha sonra 3 zincir daha çekiyorum. Hemen zincirin dibine ilk trabzanımı oluşturuyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine de 2 kez batıyorum. İkinci sıramızda her trabzanın tepesine 2 kere batarak sırayı tamamlayacağız. Her trabzana 2 kez batıyoruz. Bakın şu şekilde. 1 ve 2. Evet. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra devam edelim. Evet. 26 tane trabzanımızı doldurduk. Bakın 13 tane orta kısımda vardı. 26 tane de ikinci sırada var. Yine ilk yapmış olduğum zincirin tepesine şöyle bir geçiş yaptıktan sonra şöyle sıkıca bir zincir çekiyorum. Sıkılıyorum çünkü buranın yapışık olması lazım arkadaşlar. Şuraya hemen ilk trabzanın tepesine battım. Bakın bir sık iğne oluşturdum burada. Daha sonra hemen yanına geçiyorum. 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra bir yanına geçiyorum. Tek yapıyorum. Sonrasını çift batıyorum. Bu sıra için söylüyorum. Bir trabzanın tepesine bir tane yaptıktan sonra hemen yanındaki trabzanın tepesine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tek bir çift batarak bu sırayı da tamamlayacağım. Yine sıranın sonunda küçük bir ayrıntımız var. Onu da yine sizlerle birlikte yapalım arkadaşlar. Sıra boyunca bir tek bir çift batmaya devam edelim. Son kısımdayım bakın. Batacağım, sadece bir tane trabzanım kaldı. Ama öncesinde hemen son battığım yere yine şöyle çift trabzan yapıyorum ve son batacağım kısımda da yine bir sık iğne oluşturuyorum. Şöyle elma görüntüsünü vermeye başlıyoruz. Sonrasında bir üst sıraya geçeceğiz. Şöyle bakın, ilk kısımda yine bir sık iğne yaptım. İkinciyi de aynı şekilde sık iğne yaptıktan sonra üçüncüye batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Çift battım. Bir yanına geçtim. Çift battım. Bir yanına geçiyorum. Yine çift batıyorum ki buradaki şu
sık iğne yaptığımız yerdeki kasıntıyı alması için 3 kez arka arkaya çift battıktan sonra bir tane tek bir tane çift devam edeceğim. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde olacak. Sıkı örmeye gayret ediyorum. Sık örüyorum ki biraz daha böyle dirayetli olsun. Bakın şöyle yumuşacık bir örgü değil gördüğünüz gibi. Tığım da çok kalın değil. İnce bir tığ tercih ettim. Az önce de söylediğim gibi sıra sonuna kadar bir tek bir çift batacağım. Ta ki şu kısma geleceğiz, bakın kalan kısmı sayacağız. Burada çift battığım 3 taneyi yine burada da aynı şekilde çift batacağım. Ve onun dışında diğer kısımlar hep bir tek bir çift şeklinde devam edecek. Şimdi ben yine sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir tek bir çift batarak sıra sonunda yine birlikte örelim. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift batarak geldim. Şurada son birleştirme kısmında sık iğne yapacağız. Bir öncesinde sık iğne yapacağız. 1, 2, 3 ilmek boyunca da çift batacağız. Yani 4 tane boş. Bir de sonuncu ilmeği yani birleştirme ilmeğini kullanacağız. Son 4 tane trabzanım kaldı alt kısımda. 3 tanesine çift batarak devam edeceğim. Evet, burayı tamamladık. Şimdi son sık iğneme, son trabzanımın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Ve daha önce sık iğne yapmış olduğum kısımdan tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Sıkıca bir zincir çektim. Hemen ipimi keseceğim. Ve elmamı tamamlamış oldum. Şöyle bir kenarlarını düzeltelim. Bu ipi de şöyle arkaya alacağım. Daha sonra kesmek üzere. Evet, şimdi görüntümüz bu şekilde. Koyu kahverengi bir ip kullanacağım. Şöyle epeyce koyu. Şöyle bir başlangıç ilmeği attım bakın. Şimdi elma motifimi alıyorum. Şöyle bakın orta kısımdan herhangi bir yerden 2 sıranın tam ortasına, yani pardon 4 sıranın tam ortasından şöyle tığımı arka yüze geçiriyorum. Daha sonra ilmeğimi alıp ön yüze doğru geçiriyorum. İpi tutuyorum arkadan. Şimdi bakın bir ileriden batıyorum şöyle. İpimi aldım, ilmeğimi geçirdim. Son sıradan şöyle aynı şekilde şuraya da batmak istedim. Şurayı kamufle etmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden şu kısma batacağım yeniden. Bakın ilk ilmeğimden sonra şöyle şuraya batalım. Tekrar ilmek kaydırmayla ikinci ilmeğimizi yaptık. Biraz sıkı çekelim zincirleri. 2, 3, 4 tane zincir çeksek yeterli sanırım. Burada 4 olur, 5 olur. Çok fark etmez arkadaşlar sayı. Daha sonra geri dönüp bakın. Zincire battım. İlmeğimi çıkarttım. Ve tığımdaki ilmekten geçirdim. Her zincir için aynı işlemi yapacağım. İlmek kaydırma yapıyorum yani yine. Biraz sıkı yapmaya çalışıyorum ki böyle dirayetli dursun diye. Zincirden ilmeğimi çıkarıyorum ve geri tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Sık iğne de yapılabilir ama bu şekilde daha çok hoşuma gitti benim. Şimdi bakın burada 2 ilmeğim var. İlkine batıyorum. Yine aynı şekilde ilmeğimi çıkarttım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. İlk yapmış olduğum ilmeğin içine batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım ve tığımdaki ilmekten geçirdim. Şimdi burada ipimi arka kısımdan keseceğim. Şöyle. Tekrar son kez şöyle ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçirip çıkardım bakın. Şimdi bu ipi buradan arka yöne alacağım
ve elmamızın sapı tamamlanmış olacak. Sıkı örmeye çalıştığım için biraz zor geçiriyorum bazı kısımlardan. Şöyle boşluktan geçireyim tığımı, ipi arkaya aldım. Bunu burada sağlamlayacağım. Fazla uzatmamak için sağlamlama işlemlerini daha sonraya bıraktım. Bakın şu şekilde elma sapımız oluştu. Şimdi yaprağımıza geçelim hemen. Yaprak için de bir yeşil kullanacağım. Farklı bir tonda yeşil. Şöyle küçücük bir yaprak yapalım arkadaşlar. On 12 tane zincir çektim. Şunu biraz kenara alacağım. Ekleme problemim olmasın. İkinci zincirime batıp bir sık iğne yapıyorum. Sardım tığıma ipimi. Yine diğer zincire geçtim. Üçünü bir çıkarıyorum. Yani tekli trabzan. Daha sonra tekrar sardım ipimi. İkili trabzan yapıyorum. Bir sık iğne, bir tekli trabzan, bir ikili trabzanın ardından 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra tekrar ikili trabzan yapıyorum. Tekli trabzan ve sık iğne. Zincirimizi fazla çekmişiz. 1-2 tane yapalım sık iğneyi. Evet, şöyle şu şekilde küçücük bir yaprak oluşturdum. Şimdi ipimi şöyle biraz bir 10 santim kadar ileriden kestim. Evet, şu şekilde yaprağımız tamamlandı. Uç kısmında gördüğünüz gibi ipim duruyor. Şöyle elmamı aldım. Tam sapın olduğu kısımdan ipleri arka yöne alıyorum şöyle. Yaprak ne şekilde dursun istiyorsunuz? Mesela şu şekilde de durabilir. Şöyle. Şu şekilde benim hoşuma gitti diğerinde olduğu gibi. Hem de aynısı olsun istiyorum. Şöyle ipimi gerdim biraz, bakın yeşil ipimi. Şöyle gelişi güzel herhangi bir yerden sabitleyeceğim. Buradan ipimi arkadan öne doğru alıyorum. Yine tığ yardımıyla. Burada dikiş de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu bana biraz pratik geldi. Sizlerle de paylaşmak istedim bu şekilde. Şimdi buradan da yine tutturacak bir şekilde arka kısma alıyorum ipimi. Yaprağın formu bozulmadığı sürece hiçbir problem olmayacaktır. Burada şimdi hem iplerimi düğümleyeceğim hem sağlamlayacağım. Ardından keseceğim. Şimdi şu ipim boşta biliyorsunuz. Yaprağın uç kısmı. Burayı da sağlamlayacağım. Ve bardak altlığımız tamamlanmış olacak arkadaşlar. Hemen bir arka kısımlarını toparlayacağım. Daha sonra bitireceğiz. Evet, tamamlamış olduk. Şöyle arka kısmını da toparladım. Gördüğünüz gibi 2 tane güzel bardak altlığım oldu arkadaşlar. Çay servislerinizi, kahve servislerinizi şenlendirecek güzel bir bardak altlığı yapmaya çalıştım. Umarım sizin de beğeneceğiniz bir model olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve yaptığımız ürünler hakkında yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.